Selamlar. 2024 yılı bitti. 2025'e girdik ve ben de YouTube'a geri dönmüş oldum. Şöyle bir durum var. YouTube'a çok fazla ağırlık veremedim 2024 yılında ama bunların tabii ki başlıca nedenleri var. Biraz yoğundum. Güzel yoğunluklar bunlar. Şimdi birazcık onlardan bahsedeceğim. Ondan sonra zaten hemen soru cevap işlerine geri döndüreceğiz. Bu sene 6. seneyi bitirdik. Tam zamanlı kamp hayatı yaşayalı. Yani işi bırakıp istifa edip tam zamanlı çadırda işte hamakta konaklamaya başlayalı. Ama bu sene birazcık farklı geçti açıkçası. Çünkü bu sene yaklaşık 4 ay karavan deneyimledim. Bir arkadaşım karavan verdi ve o karavanın deneyimlemesini yaptım 4 ay boyunca. Gerçekten o konforun ya da işte bu hamaktan direkt karavana geçmek biraz zorlaştırdı benim işlerimi. Çünkü elektrik imkanım sürekli var. Barınma alanımı sürekli karşılıyorum. Yani yağmur yağıyor. Karavanın içindeyim, çalışabilirsin istediğin zaman. Bunu bilen beyin de şöyle yapıyor. Nasıl olsa çalışırsın ya, ertele gitsin demeye başladı. Karavan hayatındayken yaşadığım en büyük zorluk buydu. Ama geri kalanını gerçekten hoşuma gitti mi? Gitti. O rahatlık, o ne bileyim konfor hoşuma gitti. Tabii ki bu konfor başka şeyler de doğurdu. Başka imkanlar da tanıdı bana. Bildiğiniz gibi uzun zamandır bir kitap yazıyorum aslında. Roman yazıyorum ve sayfa sayısı birazcık fazla aslında. Şimdi onu yazarken benim de aklımda aslında çocuklarla alakalı çok bir şey yoktu. Çocuklara sürekli eğitim veriyorum, işte bir şeyler veriyorum. Onlara bir şey anlatmayı seviyorum ama olay farklı bir noktaya evrildi ve çocuk kitabı yazmaya karar verdim. Bu çocuk kitabıyla aslında çok beklemediğim bir alan açıldı benim için. Okuyan çocuklardan o kadar güzel mesajlar geldi ki, ailelerinden, işte birebir tanıştığım, eğitimlere gittiğim çocuklardan, kitabımı okumuş çocuklardan. E, Hoş geldin oğlum. Göknar Bey. O da kitapta yer alıyor. Çok güzel geri dönüşler aldım ve bir ay içerisinde birinci baskıyı bitirdik. Yani çok, benim için çok mutluluk verici ve motivasyon kaynağı olan bir iş oldu açıkçası. Ne yaptık 2024'te başka? Bir kamp düzenledim. Eğitim kampı düzenledim. Biliyorsunuz 2022'de en son düzenlemiştim. Ama ondan sonra olaylar tabii ki değişti. Yani işte deprem girdi, yangınlar başladı, benim görevler çıktı, onlar çıktı, bunlar çıktı derken ben de kendimi toparlayamadım çok fazla. O yüzden biraz daha sosyal medyaya aslında sırtımı döndüm. Dönmek zorunda kaldım daha doğrusu. Ama böyle bir şey yaptım. 2024'te bunu kırıp artık hadi Yağız, kendimi iteklemeliyim dedim. Ve bir eğitim kampı gerçekleştirdik. Yine 350 kişi civarında çok güzel bir kamp oldu. Katılımcılar çok memnundu. Belki bir kış kampı düşünebiliriz hatta kısa vadede. Ekstra tabii ki hep böyle başarı ya da işte güzel hikayeler de olmadı. 2024 yılında maalesef Ladin'i kaybettik. Ormana bırakılan bir zehir yüzünden. Hatta Göknar da aynı zehiri yedi ama Göknar'ı bulduğumda en azından hayatta tutabildim. Ladin'i ormanda bulduğumda çoktan iş işten geçmişti. O konuda da çok fazla konuşmak istemiyorum açıkçası. Şimdi soru cevap demiştim. Instagram'dan çok güzel soru cevaplar aldım. Instagram demişken bu arada Instagram'da da şöyle bir gelişme oldu. 2023 Kasım ayında bir tane video attım. Bu Kasım ayında attığım video 2024 yılında bana 100.000 takipçi getirdi. Diğer attığım videolar da viral olmaya başladı ve viral çalışmaya başladı. Çalıştıktan sonra şöyle bir şey oldu. Yaklaşık 1,5 sene içerisinde benim 100 binden, yani 100.000 takipçim varken 750.000 civarına geldi şu anda ve hala ivmeli bir şekilde gidiyor. Tabii ki bunun artıları var, eksileri var. Bunları da birazdan zaten sorularla paylaşacağım. Şimdi sorular demişken ben soruları topladım, harmanladım ve kafa da karışıklığına yol açmaması için konuları ayrı ayrı bölüştürdüm. İlk konumuz şu. Unuttum ya. Hayat hikayem ve kararlarım üzerine gelen sorular. Hadi bakalım. Üstümüze de bir şey giyelim. Evet. Hazır mısın oğlum? İlk sorumuz şu. Doğada yaşamaya başlamadan önce hayatın nasıldı? Aslında bunu daha önceki videoda yapmıştık ama tekrarını bir yapmış olalım. Şimdi ben normalde orman endüstri mühendisiyim ama 2011 yılından beri de AFAD Afet Bilinci eğitmenlerinden biriyim. Yani benim işim gereği çok fazla zaten sahada, işte arazilerde çalışma imkanım oldu. Ve bu da zaten hani benim sevdiğim işler olduğu için bir yere kadar nasıl diyeyim, tahammül edebildim. Ve bu çalıştığım süreçte de belli başlı tabii ki sorunlarla karşılaştım. Ama iyi ki karşılaştım diyorum. Beni bu hayata itekleyen şey de oydu. Yani ben şuna tamamen karşıyım. Şimdi çok hızlı bir giriş olmuş olacak ama yani şimdi gençlere bakın. Gençler ne yapıyor? İşte hiçbir şeyi okumadan, hiçbir şey bilmeden, kendisini geliştirmeden, o kapasitesini arttırmadan
bir influencer olacağım tutkusu, bir YouTuber olacağım tutkusu diye bir şey başladı farkındaysanız ve bu çok tehlikeli. Şu anda herkes, elinde telefon olan herkes bir şekilde ünlü olmaya, bir şekilde influencer olmaya çalışıyor. Maalesef diyorum bunu. Çünkü bu kötü bir toplumu ortaya çıkartıyor. Yani kafayı doldurmadan, kendi yetilerini arttırmadan sadece bir amaçla ön plana çıkmaya çalışan insanların olduğu bir toplum oluyoruz. Bu dünya genelinde söylüyorum bu arada bunu. Bu gerçekten kötü bir durum. İş hayatını görmeyip o ezilmeyi, o işte üstün aslın farkına varmayan, askerlik de bunun içerisinde mesela. Askerlikteki gibi üstün aslın farkına varmadan işte yeri geldiğinde susmayı, yeri geldiğinde sabretmeyi öğrenmek gerçekten bir insanın en büyük deneyimi aslında ve kendisine en büyük şeyi katan olaylar. Bunlara göğüs germeden direkt hayata ben ünlü oldum, ben şunları şu kadar para kazanıyorum, bu kadar böyle yapıyorum demek gerçekten o kişinin yaptığı en kötü iş olur kendisine. Çünkü bu işin ne kadar devam edeceği belli değil. Bu yüzden kendine sürekli olarak bir imkan tanıması gerekiyor insanın. Kendi kapasitesini geliştirmesi gerekiyor. Yani o işe iyi ki girmişim, iyi ki sürmüşüm, 4'ünde 5'inde kalkmışım, 5 saat trafikte kalmışım, ne bileyim. Yaşamak için çalışmak değil de çalışmak için yaşamışım. Şu anda bu yaşadığım, bulunduğum hayatın değerini o yüzden daha rahat anlayabiliyorum. Patronum ben olduğumu bu şekilde algılayabiliyorum. Kendi hayatım ve kararlarım üzerine, kendi ayaklarım üzerinde durabiliyorum. Yani bir iş hoşuma gitmediyse ben buna mecbur kaldım diye evet demiyorum. Yine büyük konuşmayayım ama istemiyor muyum kardeşim? İstemiyorum. Ya da ben iletişim konusunda da aynı şekilde. Yani şehirden doğaya geçmenin en güzel noktalarından biri. Beni insanlar asosyal zannediyor. Yani halbuki tam tersi yani. Ben şehirdeyken daha asosyaldim. Çünkü işten kafamı kaldıramıyordum ki. Yani çalışıyordum. Kafa dağıtacağım diye gidiyorum. Pilim bitik. Enerjim yok. Hiçbir şeyim yok. Ne konuşacağım da insanlarla zaten bütün gün konuşuyorum. Hiç konuşuyorum. Ama şu anda şöyle bir durum. İnsanlığa konuşmaya açlık da duymaya başlıyorum. Yani bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Karşındaki kişiyi gerçekten canı gönülden dinlemeye ortaya çıkartıyor. Karşındaki kişiyi dinlermiş gibi yapmak değil. İletişim kurmak istediğin için iletişim kurduğun anlamına geliyor. Ben şu an şunu çok rahat diyebiliyorum birisi karşıma geçtiğinde. Ya sen anlatıyorsun ama ben seni can kulağıyla dinleyemiyorum ve senin anlattıklarını değerli buluyorum. Bu süreden sonra biraz daha farklı konularla konuşalım ya da susalım, daha sonra konuşalım. Şu anda gerçekten konuşmak istemiyorum ya da seni dinlermiş gibi yapmak istemiyorum diye ifade edebiliyorum. Bu yakın arkadaşlarıma bazen kırıcı olabiliyor. İşini bırakıp doğaya yerleşme fikri nasıl doğdu bir sonraki soruda? Aslında bunu da cevapladım ama şöyle bir şeye gidebiliriz. Bu yaşam tarzına geçme sebebim zaten benim geçmişim. Yani ben 11 yaşından beri zaten doğayla içli dışlı olan bir insanım. Ailemden kaynaklı. Geçmişimi doğada bulduğum için, yani bir arama kurtarmacı olarak ve küçük yaşta başlayan bir arama kurtarmacı olarak, işte bir orman endüstri mühendisi olarak, yani doğayı algılamaya akademik olarak yatkın olan bir insan olarak hayatım buna doğru evriliyor. Hayatım bu şekilde evriliyor ve zorlanmıyorum açıkçası. Benim karar almamı gerektiren ya da karar almamı değiştiren bir şey olmadı. Zaten hayatım buraya gidiyordu ve ben bir yerde kesik attım. Bir yerde dur deme imkanına sahip oldum. Bu imkana sahip olmanın tek sebebi de gerçekten o adımı atmak. Korkusuzca ve risk alarak. Hayatımda aldığım en büyük riskti belki, her şeyi bırakıp hiçbir birikimim olmadan böyle bir hayata geçmek. Yani sürekli olarak şehir görmeden gezmek ya da işte şehir görmeden bir doğa ortamında yaşamak dönüm noktasıdır ve çok güzel bir dönüm noktasıdır benim için. O yüzden bu kararı almak benim için en önemli şeydi hayatımdaki. Dediğim gibi 11 yaşından beri doğadayım. Yani bu benim şu anda işte 33 yaşındayım. 22 yıldır doğayla alakalı bir iş yapıyorum aslında. Böyle düşünebiliriz. Ve bu süreç içerisinde her gün yeni bir şey öğreniyorum. Her noktası değişiyor. Yani her gün aynı noktada kalayım. Bir noktaya aynı açıyla bakayım. Güneş aynı açıyı vursun. Rüzgar aynı yerden essin. Oradaki noktadaki baktığım şey ertesi gün farklı oluyor. Çünkü orada bir yaşam var. Toprağın yapısı değişiyor. Toprağın üzerinde bir böcek bir şey taşıyor. Oradaki başka bir şey etkileşime giriyor. Yani doğada öğrenmenin hiçbir zaman sonu yok. Ben doğada oldum, piştim diyemez kimse. Yani üst kalemden bakamaz kimse. Ben şu kadar iyiyim, ben bu kadar iyiyim, şöyle iyiyim, böyle iyiyim, buyum, ben şuyum diyemez. Egonun kabul olmadığı tek yer diyebiliriz aslında. Çünkü gerçekten doğa haddini bildiriyor insana. Yani bir yanlışın, bir fazlalığın doğada yeri yok. Böyle düşünebiliriz. Konu konuyu açıyor, soruyu bayağı aşıyorum galiba ama bu konuşmayı sevdiğim için. Bu yaşam tarzı seni değiştirdi mi? Nasıl değiştirdi? Ya demin de söylediğim gibi aslında her dakika değişiyorum, her an değişiyorum. Yani bu yaşam tarzının değiştirmeyeceği insan da yok. Hatta
İnsanın değişmediği bir zaman yok. Yani monoton bir hayat yaşamıyorsa, her gün sabah kalkıp aynı şeyi yapmıyorsa, aynı şeyi yapmak zorunda kalmıyorsa, kendisini geliştirmekten vazgeçmediyse değişecektir yani. Bu iyi ya da kötü yönde olabilir. Hiç neden bu yolu seçtim diye düşündüm mü? Hiç neden bu yolu seçmem gerektiğini düşünmedim. Zaten hayatım dediğim gibi bunun üzerine kurulu bir hayat yaşamaya çalıştım. Çocukluktan beri bilinçli bir şekilde gitmeye çalıştım ve ilerlemeye çalıştım. Ama her gün düşünüyorum yani gerçekten şu an çalışıyor olsaydım daha mı rahat olurdum? Gerçekten doğru bir karar mıydı? Evet, doğru bir karardı. Başka bir şey yapabilir miydim? Çalışırken bunu ilerletebilir miydim? Evet, yapabilirdim. Hala yaşım erkenken, yani yaşım daha ve enerjim daha hakimken vücuduma yapabilirdim mi? O çalışabilirdim, biraz daha birikim yapabilirdim ve bu birikimi dışarıda harcayabilirdim ama şunu düşünüyorum. Yani hayat o kadar acımasız ki bir noktada, o kadar çalışırsın, didinirsin, bir sürü problemi çözersin belki. Sağlıkla alakalı bir şey yaşarsın. Tek problemi ne olur ve bütün kazançların oraya gider. Ya da işte Allah korusun, bunu yaşadık zaten, yaşamayacak da değiliz. Yangın olur, deprem olur, bir şekilde hayatında elde ettiğin varlıkları bir anda kaybedebilirsin. Sevdiklerini kaybedebilirsin. Bunlar da düşünülmesi gereken şeyler. Ben de şunu düşündüm. Ya bu hayata geldik. Ben başkasını zengin etmek için gelmedim bu hayata. Kendime bir şeyler katıp topluma faydalı bir insan olabiliyor muyum? Bunu sorguladım ve gerçekten şu anda o konumda olduğumu hissediyorum. En azından yakınından geçtiğimi düşünüyorum. Yani bir çocuğa bir şey anlattığımı, bir yetişkine bir şey anlattığımı, kendi bildiklerimi, deneyimlediklerimi başkalarının deneyimleriyle birleştirip, başkalarından aldığım bilgi alışverişleriyle, yaptığım bilgi alışverişleriyle o bilgiyi ortaya çıkarmayı, insanların o kafadaki "Aa, bu da varmış ya" diyebilecekleri bir nokta ayarlamaya çalışıyorum ki ben de bunu yaşıyorum. Yani bilgi vermek sadece bildiğini anlatmak değildir. O karşındaki kişi öyle bir şeye dokunur ki senin bilgini sorgulaman gerekir ya da o bilgiyi geliştirmen, o hazneyi geliştirmen gerekir. İşte bundan bahsediyorum. Yani üst perdeden bakılacak yer değil burası. Aile ve arkadaşlarım bu kararı nasıl karşıladı diyor. Şimdi benim ailem bu konuda bana ilk başta tabii ki hani destek vermedi. Çünkü şöyle, yani işi bırakıp ne güzel bir işim var, mühendis olarak çalışıyorum. Hani bir anda her şeyi sıfırdan atıp kestirip atıp bütün okul deneyimimi ya da şeyleri kestirip atmamı tabii ki bir aile niye çocuğuna yakıştırsın ya da desteklesin. Ama ondan sonra şöyle bir şey oldu. Benim bu konudaki azmim ya da işte benim bu konudaki tutkumu gördükleri için dokunmamaya karar verdiler. İstemeseler de bir hani şey yaptılar, destekleme yoluna girdiler. Sonra baktılar ki ben mutluyum. Ondan sonra olay farklı bir noktaya geldi. Onlar da mutlu olmaya başladı. Hatta şöyle bir şey oldu. Onlar da işini bıraktı bu işin sonunda. Çanakkale'deki dağ evini hatırlarsınız. Yaptığımız, babamla beraber yaptığımız. Ee, Videolarını paylaşmayı kestim. Çünkü her anımı paylaşmak istemiyorum. Bu da değineceğim konulardan birisi. Onlar mesela şu anda orada yaşıyor. Ben arada bir gidiyorum. Onların yanına geliyorum. Ve orada bile hani sürekli olarak hani hamağa gidiyorum, çadıra gidiyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Yine bu hayattan da vazgeçmiyorum yani. Öyle bir durum var. Tabii ki bunu ayrıca konuşacağız. Ama dediğim gibi aile ve arkadaşlarımın bana bu konuda çok fazla desteği oldu belli bir süreçten sonra. Bir sosyal medya fenomeni olacağını hiç hayal eder miydim? Ya bu şeyi aslında çok fazla duyuyorum. Yani fenomen, hani birisine böyle bir Instagram hesabımı ya da bir şey hesabımı attığım zaman "Aa, sen fenomen misin?" deniliyor. Ya ben fenomen değilim. Ben fenomen olarak görmek istemiyorum kendimi. Bunun bir böyle bir sıfatı kabul etmiyorum açıkçası. Anlatabiliyor muyum? Çünkü şu anki fenomenlik noktasına bir bakın. Genelde bir vitrin usulü var. Yani reklam. Aa, ben ne olduğuna bakmaksızın bir ürünü alayım, bunun reklamını yapayım, insanlara reklam yapayım, paramı alayım, kazanayım, şey yapayım. Yani fenomenlik deyince akla gelen artık bu, farkındaysınız. Çünkü dediğim gibi herkesin olmak istediği nokta şu anda bu. Ben fenomen olacağım ama o kişinin ne olduğunu bilmiyorsun. Arka planını görmüyorsun. Başka bir şeyini bilmiyorsun. O yüzden ben kendime fenomen demiyorum. Herhangi bir şey de demiyorum. Yani bunun bir sıfatı yok. Ben bir şey paylaşıyorum, bir bilgimi paylaşıyorum, bir şeyi paylaşıyorum. Eğer fayda sağlıyorsa insanlara, onlar beni takip ediyor. Ve bunun bir sıfata girmesini istemiyorum. Hala ben reklam yapmıyorum. Yani elimin güçlü olmasına rağmen reklam kabul etmiyorum. Hani bakıyorum, evet, bu ürünü gerçekten kullanıyorum ve bunun insanlara fayda sağlayabileceğine emin oluyorsam bir işe giriyorum ya da öyle bir noktaya bağlıyorum. Ama dediğim gibi yani öyle durduk yere "Ha, o ürünü alayım, bunu göstereyim. Ha, bu ürünü alayım, bunu göstereyim." Ya bana komik geliyor ve gerçekten kendine de saygısızlık geliyor. Bu yüzden bunlardan birazcık karşıyım. O yüzden fenomen demeyelim bana. Hani şey diyelim. Hani nasıl diyelim? Adını da bulamıyorum. Bir şey demeyelim yani, hani anlatabiliyor muyum? Yağız yani, hani aklınızda o şekilde kalsın. Orman endüstri mühendisliği okumanın hayatta kalma becerilerine etkisi oldu mu? Tabii ki oldu. Çünkü akademik anlamda donanım kazandım. Yani
bir ağacın yükselişini, bir ağacın işte mevsimlere göre hareketlerini, o ağacın o hareketinin bir hayvanı çekebileceğini, o hayvanın başka bir şeyi taşıyabileceğini ben okurken daha fazla gördüm. Evet, doğada gözlemlediğim çok şey var ama ben akademik olarak gerçek veriye, doğru bilimsel veriye orada ulaştım. O okulu okurken ulaştım. Merak ettiğin şeylere yoğunlaşmayı aslında öğretiyor. Üniversite dediğimiz şey bu. Öyle değil mi? Sen de mezunsun. Doğada yaşam ve zorluklar başlığına geçiyoruz. İlk sorumuz, doğada yalnız kalmak psikolojik olarak seni nasıl etkiliyor? Yani bu şuna itti beni açıkçası. Her şeyi kendi başıma yapmaya başladığımda, işte çekimleri kendi başıma yaptığımda, işte bütün video editlerini de, ne bileyim, işte çadır kurmasıdır, ateş yakmasıdır, kendi başına kalmadır. Bunların hepsini zaten kendi başına sırtlandığında şunu anlıyorsun. Ya ben zaten yapabiliyormuşum her şeyi diyorsun. Ve tamam, sosyal bir varlık insan. Bunun zorluğunu da yaşıyorum. Yani bir arkadaş ihtiyacı, görüşme ihtiyacı tabii ki yaşıyorum ve bunu zaten ihtiyacımı hissettiğinde zaten gidiyorum, insanlarla konuşuyorum, topluma karışıyorum ya da arkadaşlarımı buraya çağırıyorum, hani ormana çağırıyorum. Bu şekilde bir hayat akışına girdim. Tahammül sınırım inanılmaz düştü. Yani hani insanlara karşı tahammül sınırım o kadar düşük ki, birisi bir hata yaptığında, ki çok normal, yapabilir, bunun da bilincindeyim. Ama birisi bir hata yaptığında bana bazı noktalarda kesik atıyorum. Yani diyorum ki tamam, ben bu arkadaşımla artık görüşmemeliyim ya da bu insan benim için doğru bir insan değil ve burada olunmaması gerekiyor. Daha fazla birbirimizi yormamamız gerekiyor. Direkt olarak bu kararı alabiliyorum. Bunu daha önce yapamıyordum. Kış şartlarında ve doğa şartlarında en büyük mücadelelerin elektrik ve yağışlar diyebilirim bunlara. Yani şimdi elektrik ihtiyacım benim var çünkü bir içerik üreticisiyim. Hem de aynı zamanda bir kitap yazıyorum, bir şey yazıyorum, bir makale okuyorum, eğitim düzenliyorum, eğitim araştırıyorum, konular buluyorum. İşte konuları modüle sokuyorum. Yani bir sürü çalışma alanım oluyor. O yüzden bir laptop benim için şu anda her şey. Çünkü her şeyi bunun üzerinden yönetiyorum. Tek bir makine üzerinden yönetiyorum. Normal doğada elektriğin dışında neyle karşılaşıyorum zorluk olarak? Mücadele etmem gereken şey olarak. Yağışlar oluyor. Yani ani bastıran bir yağmur. Mesela şu an hava kapalı, yağacak mı bilmiyorum. Yağarsa büyük ihtimalle bu sohbeti çadırın içerisinde gerçekleştireceğiz. Burada şuna girebilirim. Belki bundan sonrası için bir karavan düşünebilirim. Birazcık daha rahata ermek için, biraz daha işlerimi kolaylaştırmak için. Yani bir konfor alanı arayışa geçiyorum gibi yavaştan. Bakalım, göreceğiz. Değirmenin suyu nereden geliyor? Bu aslında sonra cevap vermek istediğim bir konu ama paranın bende şimdi çok büyük bir değeri yok. Şöyle yok. Tabii ki bir değeri var. Yani çünkü bir arabamla alakalı bir sorun yaşıyorum. Hani dünyalar parasını alıyor sanayi. Ya da işte bir kamera ihtiyacım oluyor. Bir laptopuma bir şey oluyor. Ona bakım yapmam, buna bakım yapmam derken ya da hayati ihtiyaçlarımı karşılamam için bir kaynak gerekiyor. Yani o kaynağı oluşturmam şart. Dediğim gibi bu işe birikimsiz olarak başladım. Ve hala bir birikimim olduğu söylenemez. Çünkü gerçekten bir şey biriktirmiyorum. Ama şöyle bir avantajım var. Çalıştığım dönemden belki de 5 kat düşüğünü kazanıyorum. O da bazen de kazanamıyorum. Yani o tamamen şansa bağlı oluyor benim için. Ama harcamam yok. Yani mühendis olarak otursaydım bir yerde, Beşiktaş'ta otursaydım atıyorum hala, işte kaç bin lira kira veriyordum. Onları da şu anda çok iyi bilmiyorum ama market gelirleri, giderleri, elektrik giderleri. Yok işte işten sinirin bozuldu da işte motivasyona gideyim, ben ne bileyim dışarıya çıkayım, eğleneyim. Bunlar zaten bu bir elin parmakları kadar saydığım aktiviteyi yapmak ya da imkanı sağlamak dünyanın parası. Ben şu anda onları harcamıyorum. Elektrik param yok. Dışarıda ne bileyim işte gezeyim tozayım, onu içeyim bunu içeyim derdim yok. Çünkü zaten böyle bir alandayım, yani strese girmiyorum ki. Hani ya da bir ağaç benden hamak kurdum, hamakta kalıyorum diye kira istemiyor. Bu varken benim mühendislikten aldığım maaşın 1/5'ini kazanabiliyor olmam, bazen de kazanamıyor olmam bana çok dokunmuyor. Yakın arkadaşlarım çok kızıyor bu duruma gerçekten. Hani kendini düşün birazcık, niye kendini düşünmüyorsun da, niye reklam yapmıyorsun, niye bunu yapmıyorsun, niye şunu yapmıyorsun diye gerçekten çok fazla üstüme düşüyorlar. Ama gerçekten olmuyor yani, hani bana o gömleği ya da o kıyafeti giydiremiyor bir şekilde. Giymek istemiyorum ya da o benim gömleğim değil ya, benim istediğim bir gömlek değil ya, onu üstüme giymek istemiyorum. Yani gömlek dediğim burada tabii ki bir metafor ama umarım mecbur da kalmam ama bazı dönemlerde gerçekten mecbur kaldığımı hissediyorum. İşte arabaya bir şey olduğunda ya da öyle bir şey kendini hatırlatıyor. Tek düşüncem, kendimi vitrin olarak göstermek istemiyorum.
güzel ürünse, iyi ürünse, bana eşlik edebilen, gerçekten benim problemimi çözebilen ve paylaştığım zaman insanların da problemini çözebilen bir ürünse tabii ki bunun reklamına girişmeye ya da başka bir şeyini planlamasını yapmayı seviyorum. Bunu istiyorum. Ama yine işte ayda yılda bir atıyorum eğitim çıkıyor, bir şey çıkıyor, bir danışmanlık yapıyorum bir firmaya, bir işte bir okula gidiyorum, bir kitapla alakalı bir şey yapıyorum. Yani altın bilezik dediğimiz şey çok fazla ve bu altın bileziği kullanmayı seviyorum. Mesela eskiden dans ediyordum ve bir dans eğitmeniyim aslında. Paslanmış mıyımdır onu bilmiyorum ama paslandığımı düşünmüyorum yani. Ama yine çok zorda kalırsam kendime bir imkan sağlayabileceğimi düşünüyorum. Açlıktan ölmem bu konuda diyorum ama büyük ihtimalle yorumlarda yine yakın arkadaşlarım bana bir varyansında bulunacak. Bir yıl aradan sonra neden geri dönme kararı verdin? Şimdi şöyle, aslında tam gaz ilerliyordum. Yani çok güzel projelere imza atmıştım. Çok güzel projelere başlamıştı ama işte bu 6 Şubat depreminden sonra bir türlü kendimi toparlayamadım. Şu konuda toparlayamadım. O yoğunluğun üstüne hiç durmadan işte yangın girdi. O yangınları devam ettirdik. Yangınlara gittim. Daha sık, daha sık, daha sık, daha sık yaşadıkça şöyle bir kanıya vardım. Ya dedim herhalde ben bu şeyle gidemeyeceğim. Birazcık ara vereyim. Çünkü şöyle bir şey var. Yani hani bir olay olduğunda ister istemez aklım orada kalıyor. Yani bir yerde bir deprem olduğunda orada kalıyorum. Ya da işte bir yerde yangın çıktığında kafa olarak orada kalıyorum ve hiçbir şeye adapte olamıyorum. Elimden, bilgimden ne katabiliyorum onu ortaya çıkarmaya çalışıyorum ve zaten hani mesleğim de bu. Ben oraya gitmeyeceksem, işimi gücümü bırakıp oraya gitmeyeceksem kim gidecek ya da işte ne olacak, nasıl olacak, nasıl o yaralar onarılacak? Bir yıl aradan sonra peki ben niye tam olarak tekrar YouTube'a geçiyorum? Ben konuşmayı özledim. Farkındasınızdır zaten. Çünkü her mesajda neredeyse abi artık şu konuyu anlatmayacağım mı abi eskiden şöyle yapıyordun böyle yapıyordun Yağız Bey şunu yapıyor musunuz hala niye yapmıyorsunuz diye mesajlar geliyor ki ben de dediğim gibi yani sosyal medyada konuşmayı bıraktım. Sadece global içeriklere odaklandım. İşte hiç konuşmadan bir şeyleri göstermeye başladım. Tek dilde gitmektense genel bir dil kullanımına geçmeye başladım. Ama şunu anladım ki ben anlatmayı bıraktığım zaman ben yoruluyorum. Bir şeyleri anlatmam, birisine bir şey anlatmam gerekiyor. Bu ihtiyacı hissediyorum ve bunu karşılamak istiyorum. Bir içerik oluştururken ne kadar süre harcıyorum? İçeriğine göre değişiyor aslında. Bu YouTube videosuysa atıyorum bir kamp videosuysa ki bunları çekmek istemiyorum dediğim gibi yani günlük hayatımı çekermiş gibi hissediyorum ve rahatsız oluyorum. Her zamanımı her anımı paylaşmak istemiyorum. Zorlayabiliyor. Çünkü dediğim gibi her kameraya aktif olmam lazım. Editleyen de ben olduğum için kendime küfür etmeyeyim diye düzgün çekim yapmam lazım gibi bir şeyler. Bir sürü şeye dikkat ediyorum. Yani şuradaki oturup konuşup anlattığım bir format olsa keşke. Sürekli olarak ben otursam birisi çekse birisi editlese yani oturduğum yerden şey olsa çok da güzel olur. Ama ben yok şaka yapıyorum. Bu ortamı da seviyorum yani bu zorlukları da seviyorum. Sosyal medyada içerik üretirken en büyük zorlukların neler? Kitlenin isteği diyebiliriz. Yani mesela ben bilgi vermek isteyen bir insanım. Bunu yaparken de alıcının bunu istemesi lazım. Maalesef toplumumuz bu konuda çok istekli değil. Her şeyi en iyisini bilirim edasında olduğu için bir şey anlatmak gerçekten çok zor Türkiye'de. Konusu gelmişken de burada biz ne yapabiliriz derseniz de lütfen bu kanala yeni geldiyseniz bir abone olun öncelikle. Yani 5 saniyenizi almayacaktır ve sizden de bir şey götürmeyecektir ama bana çok şey katacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Videoyu izlediyseniz, beğendiyseniz bu zamana kadarki kısımları da beğen butonuna lütfen basın. Yani bunlar söylemeye ben çok tercih etmiyorum ama söylemek zorunda kalabiliyorum galiba. Takipçilerinle geçtiğimiz senelere nazaran daha az bir bağ kurma durumum var. Evet aslında böyle bir durum var. Yani İletişimimi çok fazla sağlayamıyorum çünkü zaten telefonum çekmiyor çoğu zaman. Çekmediği için ben paylaşım yapamıyorum. Sürekli sosyal medyayla uğraşmıyorum. Sürekli elimde telefonla gezmiyorum. Sürekli bir aktif online durumum yok. O yüzden bir bağ kaçıyor şeyin içinde. Bir de zaten dediğim gibi yani konuşmayı bıraktım. Global içeriklere odaklandım. Bu da beni birazcık etkiledi, düşürdü diyebilirim. O bağı belki engellemiş olabilir ama bu bağı yükselteceğiz hep beraber. Sosyal medyanın doğaya olan ilgiyi arttırdığını düşünüyor musun? Tabii ki düşünüyorum. Çünkü sosyal medya şu anda bütün dünyayı yöneten şey. Yani hani bir şey mi yapmak istiyorsun, parlatmak mı istiyorsun? Sosyal medyaya sal bir şeyi. Sosyal medya onun üzerine dönsün dolansın. İnsanlar oradan görsün, taklidini yapsın, onu yapsın, bunu yapsın derken o zaten viral oluyor, gidiyor, bir şeyler oluyor. Sosyal medyanın doğaya dönüşü pandemiyle beraber başladı. Güzel oldu, kötü oldu şeyleri var. Bunları başka bir videoda konuşuruz. Doğa ile insan bağı arasında bir video yapacağım. Doğadayken teknolojiyle bağını nasıl koruyorsun? Aslında teknoloji hayatımızın her yerine evrildi artık. 2025 yılındayız ve teknolojinin gerçekten hızlanıp ivmelendiği bir
çağdayız. Bu çağda uyum sağlamak zorundayım. Yani hani ben her ne kadar doğanın içerisinde olsam da tamamen şu görüşte değilim. Yani doğaya çıkan insan işte Anadolu yer çıkar, ne bileyim Rambo gibi bıçakları olur, bir şeyleri olur, ne bileyim taşı sürter de ateş yakar değil. Çakmak var, çakmakla yak. Taşı sürterek de ateş yakmayı bil, orası ayrı. Bizim odaklandığımız ve kaçırdığımız nokta bu. Hayatta kalma videolarını ben çekiyorum ya da hayatta kalma eğitimlerini verirken de aynı şeyi söylüyorum. Elinde çakmak varsa çakmakla yakarsın, çakmak yoksa taşla yakarsın. İkisini de bileceksin, ikisini de kullanmayı bileceksin. Önemli olan enerjini nasıl götürdüğün. Doğada teknolojinin o kadar fazla bana faydası oluyor ki bazen bir ağacı karıştırıyorum, çiçekleri karıştırıyorum, böcekleri karıştırıyorum. Onları hemen teknolojiyle tık 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 öğrenebiliyorum. Doğru bilgiye hemen ulaşabiliyorum. Teknolojiyi doğru kullanırsan olay farklı bir boyuta gidiyor zaten. Yani böyle düşünmek gerekiyor bence. Hayatta kalmanın temelinde beceri, bilgi mi var yoksa mental güç mü var diye bir soru var. Çok değişik bir soru ve aslında çok önemli bir soru. Bilgi olmadan hiçbir şey yapamazsın. Bilginin de doğrusu olması gerekiyor. Yanlış bir bilgiyle de çok yanlış şeyler yapabilirsin. Ama bunlardan her şeyden önce mental gücün, psikolojin çok önemli. Hayatta kalmak istiyorsan psikolojik olarak demelisin ki ya ben hayatta kalacağım. Ben o güven var bende ve ben bunu yapmak zorundayım. O İdi uyandırman lazım. O vahşi tarafını uyandırman lazım. Doğada hayatta kalmayı neden herkes öğrenmeli? Yani herkes öğrenmeli çünkü her an başımıza her şey gelebilir. Yani bunu zaten biliyoruz. Yani o bir deprem oldu, depremden kurtuldun. Sağa çıktın ve etrafında hiç kimse yok. Yani hani ne yapabileceğini bilmen gerekiyor. Neyle ateş yakabileceğini, nasıl su ihtiyacını giderebileceğini, nasıl yemek bulabileceğini. Ya da doğadasın, kayboldun ya hani bir tura gittin, kayboldun ve gerçekten hani kötü bir bayıldın, düştün. İnsanlar seni aradı bulamadı. Sen de orada zaman geçirmek zorunda kaldın. 2-3 gün neyse işte. Doğada zaman geçirmek zorunda kaldın. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? Ha ben öleyim mi diyeceksin ya? Demeyeceksin tabii ki. Yani hayatta kalma güdünü bilgiyle beraber dışarıya çıkaracaksın. Bu kadar basit. Yani dünyanın nereye gideceğini bilmiyoruz. Bir savaş çıkabiliyor. İşte ne bileyim teknolojik bir kriz yaşadık ya da bir şey oldu. Bir şey oldu yani. Hani hiç kimsenin hesabında olmayan, hiçbir planda olmayan bir şey oldu. Ne yapacaksın? Nasıl hayatta kalacaksın? Nasıl devam ettireceksin kendini? Ya ben pes ettim deyip bırakacağım mı? Yani buna en azından temel ilk yardım bilgisi, en azından işte bir acil durumda, doğada stresli durumdayken karar almayı bilmen gerekiyor. Acil durumun içerisinde konuyu öğrenemezsin ki. Biz depremde de aynı şeyi yapıyoruz. Deprem oluyor, afet oluyor, afet ortamı oluyor. Afet süresi içerisinde insanın aklında tazeyken afet, insanların yoğunluğu oradayken öğrenmeye çalışıyor. Öyle şey mi olur yani? Zaten afetten önce bir şeyler öğrenmeye başlasan afet olmayacak belki de. Yani bu afet dediğimiz şey zaten bu. İnsanların hazırlıksız şekilde yaşadığı, yakalandığı, büyümüş acil durumlar yani. Afet dediğimiz şey bu. Her olay afet değil, bir acil durumdur. Eğer hazırlıksız bir insan grubu varsa, hazırlıksız bir yönetim varsa bu afettir. Bireyler, hoş geldin oğlum. Arada bir girip çıkıyor. Bireyler şöyle bir şey sunuyor. Yani sen birey olarak üstüne düşeni yaparsan, kendi hayatta kalma becerini arttırırsan, kendi bilincini, afet farkındalığını, afet bilincini arttırırsan, toplum bilinçli olursa yönetime dikte ettirir. Yönetimi hareket ettirmeye başlar. Ama bizim yapabileceğimiz tek şey birey olarak nedir? Kendimizi geliştirmek. Kendimizi geliştirdikten sonra eleştiriye başlamak ve doğru eleştirilerle yaptırma uygulatmak. Biz tam tersini yapıyoruz. Kendimizi geliştirmiyoruz. Kendimizi geliştirmediğimiz için eleştirilerimiz de yanlış oluyor. Yanlış eleştirilen de çok çabuk sıyrılabiliyor herkes. Bugün binası yıkılan bir müteahhit elini kolunu sallaya sallaya hiçbir vicdan azabı çekmeden gezebiliyor. Değil mi? Bunun sebebi sadece devlet birimleri değil. Maalesef değil. Toplum. Bugün Japonya'ya gidin. Japonya'daki 5 yaşındaki çocuğa deprem olduğunda ne yapacağını bir göster deyin. Ne yapacağını bilir. Bizde ama öyle değil. Bizde 5 yaşındaki çocuğu bırakın ya. 30 yaşındaki insanlar, koca koca insanlar deprem olduğunda ne yapacağını bilmiyor. Biz kadercilikten Allah yazdıysa olur deniyor. Tamam Allah yazdıysa olacak da Allah sana bir beyin vermiş değil mi? O beyni kullan. O zaman kırmızı ışıkta durma yani. Mantık tamamen bu. Otobanda giderken kırmızı ışığı görme, devam et, geç. Kaza yaparsan Allah yazdı dersin. Böyle saçma sapan bir şey mi var ya? Orada kural var değil mi? Yani o kırmızıda geçersen kaza yapabilirsin riski var. Kırmızı sana dur koyulmuş o yüzden. Aynı şey depreme dayanıksız bir yerde yaşıyorsan, depreme dayanıksız bir evde yaşıyorsan o bina çökecek. Sen kendini hazırlamadıysan, sen devlet olarak kendini hazırlamadıysan, birey olarak kendini hazırlamadıysan
O acil durum sana afet gibi gelecek. Afeti yaşatacak. Maalesef böyle canlarımızı kaybetmeye devam edeceğiz. Bunu da daha çok görüyoruz yani. Bak, doğada denge seni nasıl etkiliyor? Ya inanılmaz bir denge var. Yani böyle aşık ediyor kendisini, öyle söyleyeyim. Yani o güneşin doğuşundan batışına kadar bir sürü şey görüyorum. O kadar büyük bir denge var ki yani bir yaprağın hışırtısı başka bir şeyi, işte bir kuşu çekiyor, bir kuş başka bir şeyi doğuruyor. Onun filizlenmesi başka bir hayvanı oraya çekiyor, bir böceği çekiyor, böcek tozlaşıyor, başka bir ağacı yetiştiriyor. Ya mükemmel bir şey ya. Yani mükemmel bir şey, inanılmaz bir şey. Ve insan bunu görünce, deneyimledikçe daha fazlasını istiyor. Daha fazla, daha fazla, daha fazla diyor. Ondan sonra sıyırıyor işte benim gibi. Böyle dağ bayıra atıyor kendisini. Kalıyor oralarda. Yani olay gerçekten çok büyük bir olay. Yani gerçekten görmesini bilene mükemmel bir kütüphane, mükemmel bir bilgi kaynağı. Seni izleyen gençlere nasıl ilham vermek istiyorsun? Aslında vermeye çalışıyorum. İşte bunu bir kitapla, yani bunu bir çocuk kitabıyla başladım. Ne bileyim işte gençlere eğitimler veriyorum, okullara eğitimler veriyorum gönüllü olarak. İşte gidiyorum yetişkinlere eğitim veriyorum, çocuk yetiştirenlere eğitim veriyorum, doğayla alakalı eğitimler veriyorum. İşte sosyal medyayı o gördükleri işte kolay para kazanma yeri olarak değil de gerçekten doğru bilginin peşinde koşan insanların büyük faydalar sağlayabileceği bir kaynak olduğunu öğretmeye çalışıyorum. Güzel bir ortam olması için uğraşıyorum. Hani bilgi kirliliğini kaldırmaya çalışıyorum. Hani yapabildiğim ve ilham vermek istediğim tek nokta bu. Yani bir de doğaya uyum sağlatmaya çalışıyorum insanlara. Gelecekte bir belgesel yapmayı düşünüyor musun? Aslında belgesellerle alakalı bir sürü çalışmam oldu. Bir belgesel danışmanlık yaptım. YouTube kanallarında keza danışmanlık yapıyorum doğayla ilgili içerik çıkartanlarda. Kendi belgeselim büyük bir kurumda onaylı 39 bölüm onaylı bir belgesel projem vardı. Fakat yönetimin değişmesinden dolayı, kanal yönetiminin değişmesinden dolayı projeler askıya alındı. O yüzden de YouTube'a biraz geç başlattım aslında. Odak serisini hatırlarsanız o bir belgeselin içeriğiydi. Şimdi yine düşünüyorum ve istiyorum. Gerçekten istiyorum. Bunu neden istiyorum? Dijital platformlara taşımak istiyorum Odak serisini. Çünkü Odak serisi gerçekten hayranlık duyduğum bir seri ve gerçekten inancımın yüksek olduğu bir seri. Umarım onu birisi duyar da gerçekten etkileşime girer ve şey der, yani hani bak bunun belgeselini yapalım der diye bekliyorum açıkçası. Uzun zamandır konuşmuyormuşum ve şu anda gerçekten o şeyi aldım. O mutluluğu ve hazzı aldım. Ya ben buyum. Ben bir şeyler anlatayım, konuşayım hesabındayım. Umarım siz de dinlemekten ve gerçekten hani yemek yaparken, bulaşık yıkarken, ne bileyim kahvaltı yaparken, çalışırken yan tarafta sesimi duymaktan hoşnut kalmışsınızdır. Daha iyi şeyler paylaşmak isterim. Bu yüzden yorum kısmında lütfen istediğiniz içerikler varsa, içerik türleri varsa da yazın. Kanala abone olmaktan, beğenmekten lütfen erinmeyin. Çevrenizdeki insanlarla benim kanalımı paylaşmaktan da erinmeyin lütfen. Gerçekten paylaştığınız kişiler pişman olmayacaktır. Sizlerden çok fazla bilgi alıyorum ve bu bilgileri kendi bilgilerimi güncellemek için kullanıyorum. Bana da çok güzel bir kaynak sağlıyorsunuz aslında. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Doğayla kalın.